Horlama ve uyku apnesi toplumdaki en büyük sorunlardan bir tanesidir. Uyku apnesi uykuda solunumun durması demektir. Horlama ve uyku apnesinin farklı sebepleri olabilir. Burun içerisindeki septum dediğimiz yapının eğriliği, burun etlerinin büyüklüğü, bademciklerin ileri derecede büyük olması, geniz etinin büyük olması, yumuşak damağın aşağı doğru sarkık olması, küçük dilin uzun olması, dil kökünün ileri derecede büyük olması ve çok önemli olarak hastanın kilolu yani obez olması bunda en büyük sebeplerdir. Hastanın tedavisini planlarken de bunlar göz önünde bulundurarak planlanmalı. Hastalık neredeyse yani hastanın solunum yolunu kapatan doku her ne ise ona göre bir plan oluşturmak gerekir. Hasta çok obezse kilo vermesi çok büyük oranda faydalı olacaktır. Eşlerden birinin horlaması erkek ya da bayan diğer eşi olumsuz olarak etkilemekte. Bu aile içerisindeki ilişkileri eksiye götürmekte, odalar ayrılabilmekte, daha sonra bu ilerleyen zamanlarda boşanmaya kadar gidebilmektedir. Uyku apnesinde de hastalar verimli bir uyku uyuyamadığı için gün içerisinde uyuklamalar yaşamakta. Uyku apnesi olan hastalar araç kullanırken uyuklayabilmekte. Bu çeşitli kazalara neden olabilmektedir. Çok uzun süreli uyku apnesi olan hastalarda kalp ve akciğerle ilgili hastalıklar olabilmekte, kalp krizine kadar götürebilmektedir. Bu nedenle bu durumun tedavisi çok önem arz etmekte. Hasta kiloluysa kilo vermesi çok önemli. Burunda eğrilik varsa, deviyasyon problemi varsa deviyasyonu düzeltilmeli. Bademcik geniz eti problemi olan hastaların bu bölgeyle ilgili tedavisi planlanmalı, cerrahi gerekiyorsa cerrahi yapılmalı. Dil kökü ve yumuşak damakla ilgili gerekli cerrahi işlemler yapılarak hava yolu rahatlatılmalıdır. Cerrahi tedavi olamayacak hastalarda ya da cerrahi tedavi kabul etmeyen hastalarda gece uyurken yüzüne maske ile basınçlı hava veren CPAP denilen bir cihaz var. Bu cihaz kullanarak da gece uykuları en azından apne açısından kontrol altına alınabilmektedir.